Tuz yüklü eşek masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda bir kasabada yaşayan seyyar satıcı varmış. Bu seyyar satıcı eşeğiyle satıcılık yaparak para kazanıyor, hayatını böyle devam ettiriyormuş. Seyyar satıcılık yaptığı eşeği çok yaşlanınca bir eşek almak zorunda kalmış. Aldığı yeni eşeğiyle de tabii ki satıcılık yapmaya devam etmiş. Bir gün aldığı yeni eşeğiyle deniz kenarında ucuza satılan tuzdan almak için deniz kenarına gitmiş. Oradan bolca tuz almış. Aldığı tuzları eşeğine yükleyerek yola koyulmuş. Tuz yükü çok ağır olduğundan güçlükle yürüyebiliyormuş. Dere kenarında bir patikadan geçerken eşeğin ayağı kaymış ve üzerindeki tuz çuvallarıyla birlikte suya düşmüş. Tuz suda ıslanınca hemencecik eriyivermiş. Eşeğin yükü birden hafiflemiş. Bu düşüşten karlı çıkan eşek sahibinin üzülmesine aldırış bile etmemiş. Hoplaya zıplaya yoluna devam etmiş. Ama bizim satıcı çok üzülmüş. Çünkü para verdiği tuzun hepsi heder olmuş. Satıcı birkaç gün sonra tuz almak için tekrar deniz kenarına gitmiş. Önceki tuz suda eridiği için zarar etmiş. Bu defa zararını kapatmak için daha da fazla tuz almış. Bu kadar ağır yükün altında eşek zor bela yürüyormuş. Adımlarını zor atabiliyormuş. Yine dere kenarındaki aynı patikadan geçerken eşeğin aklına önceki olay gelmiş ve hemen yalancıktan tökezleyiverip kendini suya atmış. Tuzlar suda eridiği için eşek yine yükünden kurtulmuş. Eşek yine mutlu bir şekilde kasabaya dönerken bizim seyyar satıcı çok üzgünmüş. Çünkü ikinci defadır tuza verdiği para boşa gitmiş ve gittikçe zararı çoğalıyormuş. Para kazanacağı yerde zarar eden adam bu kurnazlığı yenmek için bir çare düşünmüş. 2 gün sonra yine eşeğini önüne katarak deniz kenarına gitmiş ve bu defada sünger almış. Sünger dolu çuvalları eşeğin sırtına yüklemişler. Sünger tuz kadar ağır değildi ama önceki kurnazlıkları eşeğin hoşuna gitmişti. Yine dere kenarındaki aynı patikadan geçerken yalancıktan tökezleyiverip kendini suya atmış bizim eşek. Ama bu defa kurnazlığı bir işe yaramamış. Yükü hafifleyeceği yerde daha da ağırlaşmış. Sudan çıkıp da yola koyulduğunda ağır yükün altında kulakları düşmüş, boynu bükülmüş bizim eşeğin. Beli neredeyse yere yapışacak haldeymiş. Seyyar satıcı böylece kurnazlık yapan eşeğe iyi bir ders vermiş. Umarım eşek bundan sonra görevini tam olarak yerine getirir. Sizler de size verilen görevi tam olarak yapın. Asla görevinizden kaytarmayın. Bu masalımız da burada bitti. Gökten 3 elma düştü. Biri masalı dinleyenlere, biri seyyar satıcıya, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen. Sihirli ekmek. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken.
Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Yaşadığımız zamanların çok çok öncesinden beri ekmek yaparmış insanoğlu. İlk yapıldığı zamanlarda tek çeşit olarak yapılmış uzun yıllar boyunca. İnsanoğlu daha sonralarda çeşit çeşit ekmek yapmaya başlamış. Bu ekmekler buğday ekmeği, tahıllı ekmek, yulaf ekmeği, francala gibi çeşit çeşit ekmeklermiş. Çok eskilerden elde yapılan ekmekler zamanımızda makineler yardımıyla fırınlarda yapılıyor. Ekmek yapımında birçok şey değişse de ekmeğin yapımında her zaman sihir varmış. O sihiri size anlatayım. Çiftçiler sonbaharla tarlaları traktörlerle sürüp buğday tohumunu ekerler. Tohumlar ekildikten sonra yağan yağmurlarla yeşerip boylanmaya başlarlar. Kış bitip ilkbaharda havalar ısınınca başaklar olgunlaşır ve içlerini doldururlar. Yaza doğru sıcaklar artınca başaklar artık iyice sararıp kurumaya başlar. Biçim zamanı geldiğinde biçer döverler tarlalara girer ve biçilen buğdaylar sap kısmından ayrılıp traktörün römorkuna doldurulur. Traktör buğdayları alır, un fabrikalarına götürür. Fabrikalar da buğdayı torba torba un yapar. Kamyonlarla bu torba torba unlar fırınlara götürülür. Fırınlara ulaştığındaysa fırındaki ustalar onları bir güzel yoğurup hamur yaparlar. Fırıncıların büyük bir maharetle yoğurup yaptığı hamur bir güzel mayalandırılır ve dinlendirilir. Kıvamına geldiğinde ise pişirilir, sımsıcak taptaze ekmek yapılır. Pişen ekmekler bakkallara, marketlere ulaştırılır. İnsanlar gidip taptaze ekmeklerini alıp afiyetle yerler. Yediğimiz ekmekteki sihirin tarlaya ekiminden yetişip biçilmesine, tarladan fabrikaya gidip un yapılmasına, fabrikadan fırına ulaşıp ekmek olmasına ve sonunda bakkalda, markette satılmasına kadar birçok insanın emeğinin geçmesi olduğunu anlamışsınızdır umarım. Ekmeğin kendisinde değil, yapımında birçok kişinin çalışmasından dolayı sihirli. Bu öğrendiklerinizden sonra yediğiniz ekmeğin bir parçasını bile çöpe atmadan yemeye dikkat etmeniz gerekir. Bu kadar insanın emeğiyle üretilen ekmek israf edilmemeli. Hep dikkat edilmeli. Ekmeğin yapılma serüvenini sevmişsinizdir umarım. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri ekmek üretiminde emeği geçen bütün insanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Kanalıma abone olmak bedava.